Merhaba herkese. Bu dersimizde geciktirici sesler konusunu pekiştirmek üzere Nurhan Cangal, Armoni kitabı 137. sayfada bulunan ödevlerden Altınoğlu ödevi gerçekleştireceğiz. Bu ödeve baktığımızda bir bas partisi yani bas harmonizesi olduğunu görüyoruz. 3/4'lük ölçüde yazılmış fa anahtarında ve şifreler eee, ayrıntıları verilmiş bize. Şimdi ezgimizin donanımda herhangi bir değiştirici görmedik. Tonuna karar verelim. La sesiyle başladı. La ile bitti. İçeride sol diyez alıyor ve tabii ki la minör tonunda olduğunu karar verdik. Bunu hemen yazalım. Hemen şurada anahtarların altına eklememizi yapıyoruz. Tekrar seçiyorum. Evet. Küçük a ile belirttim. 2 nokta koydum. Biraz şöyle geriye alabiliriz. Şifremizde karışıklık olmasın. Peki. İlk akor tonik akor ile başlayacak. Bu arada la minör olduğu için la minör, re minör ve mi majör elimizde var. Derecelerimiz 1, 4, 5 yani esas dereceler. İlk tonik akor ile başlayacak. Gördüğünüz gibi bir tonikle bitiyor. 8 ölçülük bir cümle olduğunu görüyoruz. 2 cümleden oluşan bir dönem diyelim. İlk cümleye baktığımızda şöyle yarım kararlı bir cümle ve ardından tam kararlı bir cümle gözüküyor. Ezgi olarak da şimdi bir dinleyelim. Pekala. Ezgimizi duyduk. Minör olduğunda bir kez daha hissettiniz. Şimdi ilk ölçünün altına roman rakamımızı ekliyoruz. Birinci derece minör olduğu için küçük roman rakamı kullandım. Minörlerde büyük, majörlerde büyük roman rakamı kullanıyoruz. Peki ezgimize temel sese karşı üçlü temel ses ya da beşli oluşturabiliriz. Şöyle ezginin gidişine baktığımda da ve soprano partisi la temel seste karar verdiğini düşündü. Şöyle soprano partisinin şu bölgelerde ezgisel bir hareket yaparak sonda da inici bir karakterle la'ya doğru gelebileceğini hayal ediyorum. Şu ezgi bas ezgisine göre düşündüğümde. Dolayısıyla beşli bir pozisyonda başlamanın ezgiyi şuradaki dominanta o yarım kararı gelişti uygun olacağını hayal ediyorum ve dolayısıyla soprano'da mi sesiyle başlayacağım. Fakat önce gördüğünüz üzere bas partisinin sapları yukarı ve aşağı doğru. Önce bunu düzenleyelim çünkü burada tenor partisine de yer ayıracağız. Evet, basları alt parti olarak, ikinci parti olarak seçtim. Buna karşı tenorlar için her bir notaya karşılık bir sus atadı program. Zaten tam da karşılıklarına tenor partisi ni yazacağız. Soprano partisinde de bunu teker teker düzenleyeceğiz. Öncelikle ikilik notayla mi sesini seçtik. Buna karşı altoda geniş pozisyonda başlarsak çok tize almayalım. Çünkü eğer altoyu do'ya alırsak tenoru la'ya almak zorunda kalacağız ve onların son sınırına gelmiş olacaklar. Dolayısıyla bu kadar yüksek bir volümde tenorları da kızdırmayalım. Bağırmasınlar. Dolayısıyla onlara da uygun ses do sesini verdik. Onlar için de çok keyifli bir ses. Fakat şurada gördüğünüz soprano partisinin sapı henüz hala aşağıda. Altta yaptığımız gibi alt portada, üst portada da bunu düzeltiyorum. Yani alto partisini ikinci ses olarak belirttim. Peki ikinci dereceye baktığımızda la do la mi yani la do mi la temel sesi katlıyoruz. Unutmayın temel durumda. İkinci derece burada ikinci sesimiz harmonize edeceğimiz bastaki fa sesi re minörün birinci çevrimi olduğunu görüyoruz ve sopranoda tabii ki basının üçlüsüne karşı temel sesi vermek, temele karşı üçlü, üçlüye karşı temeli vermek güzel olabiliyor.
Fakat ikisi de inici oldu. Bakın la, mi, re, fa. Ama olmasına rağmen herhangi bir paralellik sorunu yok. Kontrol ettik. Re, fa, la, re armonisinde altoyu la'da tutuyorum. Tutan sesi tutturalım. Çok fazla atlama yapmaktan kaçınalım. Partilerde daha güzel bir ezgi ortaya çıkacaktır. Tenor partisinde de re sesi kaldı. Tabii ki şifre olarak hemen şifremizi yazalım. Subdominant olmuştu. Şöyle sıkıştıkları için hemen düzeltiyoruz. Pekala. Subdominant altılısı. Burada ise mi sesini görüyoruz basta. Mi sesi hemen altta 4 alt akorunu gördüğünüzde mi sesini temel kabul edip yani mi, sol, si gibi onun 4 altısı gibi değil. Mi sesi aslında burada temel sesi temsil ediyor. Bunun yani dominant. Bunun böyle olduğunu nasıl anlıyoruz? Şifreye baktığınızda bakın 6, 5, 4 görüyorsunuz. 3, 5 normalde hiçbir temel durumda akorun altına yazılmaz. Bakın buraya yazmış mıydık? 3, 5'i yazmadık. Çünkü 3-5 armonisini ya da 5 tek başına belirtmiyoruz. Bunlar sadece bir gecikmeyi temsil ediyor. Dolayısıyla mi akorundaki mi akoru olan 3-5 haldeki mi akorunun 5. sesi önce 6. sesiyle ve 2 vuruş boyunca bakın 1. 2. ve 3. vuruşta si'ye çözülüyor. Yani do, si, mi akoru yani dominant akorunun 3. sesi yani sol diyez la sesiyle 2 vuruş boyunca geciktirilmiş. Aynı sürelerle geciktiriliyor. Dolayısıyla sopran partisini şuradan kopyalıyorum düzen almak için. Ve gecikmede re, do sesi yani soprano ezgisi daha ezgisel olsun diye do sesini altoya verdim. Diğer sesleri silelim şimdilik. Kopyalamıştık oradan. Onu oraya geldiğinde yapacağız. La, do, mi ve kalan ses altı tenor partisine mi sesi ve onu da ekledim. Şimdi ikişer vuruşluk bir gecikme var. Bu gecikmeler neredeydi? 4 ve 6. seste. 6. sesi bakın. 2 vuruşun ardından o çizgiyi bir vuruş daha beklediğini gösterdi. 5'e çözdüm. 4. sesi de 3. sese çözdüm. Ve tabii ki neyi unutmamamız gerekiyor? Şifreyi. Hemen buraya da şifremizi yazalım. Evet. Tabii ki bir yazmayacağız. Peki kopyalama olmadı. Şuradan tekrar yazıyorum. Evet. Roman numaralarını bulduk. İlgi. Ve büyük 5 seçiyorum. Ve dominant akorunu burada yapmış olduk. İlk iki ölçümüzü tamamladık. Tonik, subdominant, dominant ve ardından dominant ardından yine tonik geliyor ve subdominant, dominant. Yani tonik, subdominant, dominant, tonik, subdominant, dominant şeklinde ve cümle yarım kararlı bitecek gibi gözüküyor. Birazcık yaklaşalım. Pekala. Buraya kadar da bir dinleyelim yeni cümlemizi tamamlamadan önce. Toni'ye çözülecek işte bu seste birlikte. Şimdi bakalım. Si sesini do'ya götürebiliriz ama o götürürsek bas partisiyle çiftlemiş oluruz. Üçlüyü çiftlemek istemiyoruz. Hata. Dolayısıyla soprano partisinin bu üçlüye karşı temel sesi olan la'yı alabilir. İkilik yapıyorum. Sol diyezde tabii ki la'ya çözülebilir. Önce başka bir ses yazacağım. Şimdi onun için bu sesi şimdi az önce yaptığımız gibi ikinci sese çevirdiğimde evet unison olarak yazmış olduk. La, la, do ve kalan tenor partisine mi sesi. Evet. Alto partisi burada tabii oktavı temel sesi içeriyor. Tenorda sol diyezden la'ya gitti. Tenor tuttu. İnici olan sesler mi'si yani bas sopranoyla beşlisinden altılıya doğru bir inici hareket görüyoruz. 5'ten 6'lıya gitmiş. Herhangi bir sorun yok. Şifremizi yazmayı unutmayalım. Onu bu sefer kopyalıyorum. Evet.
tonik altılısını yazmış olduk. Hemen yanındaki akora baktığımızda da yine altılı bir akor gibi düşünebilirsiniz ama yanında 5 var. Bu şu anlama göre ve 5 var ve orada başka bir nota da yok. Dolayısıyla bu nota aslında şunu temsil ediyor. Bu akor aslında 5'li bir akor. Yani temel durumda. Şifreye 5 ya da 3-5 şeklinde yazmıyoruz normalde. İşte bu geciktirmelerde yazdığımız bir şey. 5. sesi yani re akorunun 5. sesi 6. sese önce gelerek 5. sese geciktirilmiş bir dörtlük var elimizde. Dolayısıyla 2/8'lik olarak bu geciktirmeyi gerçekleştireceğim. Pekala. Buna da uygun soprano partisi hem ezgisel olması için uygun olabilir diye düşünüyorum. Şu şekilde yazdım. Geri kalan seslere baktığımızda tenor mi'den re'ye, altoda la sesinden fa sesine hareket edebilir. İnici, inici, çıkıcı ve çıkıcı. Çıkanlara bakalım altılıdan altılıya, inenler dörtlüden üçlüye herhangi bir paralellik sorunu görmüyoruz. Yazdığımız partilerde de herhangi bir eksiklik yok. Şöyle şu tarafa doğru yaklaştım. Pekala. Ve dördüncü ölçüdeyiz. Yine ikinci ölçüde bakın ikinci ölçüde olduğu gibi aynı tarz bir gecikme var. Sadece farklı sopranoda farklı sesler olacak gibi gözüküyor. Çünkü sopranoda la ile kalmıştık. La ile tekrar soprano partisini tekrar edelim. Alto partisi fa sesi en uygun ses sanki mi sesi uygun olacak. Yarım perde onun için ve dominant akorunun oktavını temsil etti. Mi, la, do yazıyoruz. 3-5 akoru 4-3-6-5 olarak gecikerek gelecek. Ne kaldı geriye? Do sesi. Re'ye de en yakın do sesi ni iki vuruş olarak planlıyorum. Ve ardından mi, do bakın altılı. 6. ses 2 vuruşun ardından 3. vuruşta 5. sese gelmiş oldu. 4. ses bakın mi temel sesine göre dörtlü aralıktadır. 3. sese çözüldü. Şimdi ezgimizi şöyle baktığımız zaman unuttuğumuz bir şey olmasın. Evet şifremizi de karar vermiştik ama yazmayı unutmayalım. Değiştiricileri yazmayı unutmayın. Bunlar genelde çok yapılan hatalardan. Akolatı yazmak genelde unutuluyor. Nota sapları bazen partilerin nota saplarına dikkat edeceğiz. Baslar aşağı, tenor yukarı, alto aşağı, üst partide soprano yukarı şekilde olacak. Bunları da yazım kurallarına her biri akorla şifreler eşleşecek şekilde yazmaya da dikkat edelim. Şimdi ilk cümleye yani yarım kararlı bir cümleye geldik çünkü dominantta kaldı. Bu cümleyi dinleyelim. Evet, çok güzel bir melodi olduğunu duyduk. İlk kısmı burada bitiriyorum. Diğer cümleyi diğer videoda devam edeceğim.